Polis sirenleri yoktu ortalıkta. Önünü bile göremediği bir zifiri karanlık, Marmara Denizi'nin amansız dalgaları ve kırık dökük ahşap bir sandal vardı sadece. 1975 İmralı Adası. Fırtınalı bir gece yarısı. 28 yaşındaki Amerikalı bir genç adam o kırık sandala atladı ve kapkaranlık denizde kürek çekmeye başladı. Arkasına bakmaya bile korkuyordu. 19 mahkum daha denemişti bunu kendisinden önce. 16'sı yakayı ele vermiş, 3'ü de bu yolda ölmüştü. Amerikalı bunu biliyordu ama yine de durmadı. Tüm gücüyle asıldı küreklere. Çünkü ardında bıraktığı şey sadece hapishane değildi. Çıkmasına birkaç hafta kala müebbete çevrilen bir hayattan kaçıyordu. Buraya kadar her şey sürükleyici bir firar hikayesi gibi. Ama birkaç yıl sonra bu kaçış bir filme dönüşecekti. Midnight Express'te o filmin adı. Ve dünyanın büyük bir kısmı Türkiye'yi biraz da bu filmle tanıyacaktı. Türkler olabilecek en kötü insanlar olarak gösterildi o filmde. İnsanlıktan uzak, acımasız ve acı vermekten haz alan. Ve bu cehennemin tam ortasında Amerikalı bir genç önce masumiyetini ispatlamak için ardından da özgürlüğü uğruna savaşıyordu. Koca bir devlet yıllarca bunun doğru olmadığını anlatmak zorunda kaldı. Peki bir film gerçekten bir ülkeyi mahkum edebilir mi? Edebilir işte ve etti de. Büyük olasılıkla sen o filmi hiç izlemedin. Bu hikayenin gerçek sahibi Billy Hayes bile yıllar sonra çıkıp tek bir cümle kurdu. O film benim hikayem değildi. Ardından da tam 37 yıl sonra arkasına bile bakmadan kaçtığı bu ülkeye elinde bir Türk bayrağıyla geri dönecekti. Bu Amerikalı neden İmralı hapishanesindeydi? Ve bu unutulmaz firar hikayesi koca bir millete karşı nasıl bir silaha dönüştü? O kırılma noktasına gidiyoruz. ...1960'ların Amerika'sı rüya gibiydi adeta. Dünyaya pazarlanan buydu en azından. Ekonomi büyüyor, evler genişliyor, televizyonlar parlıyordu. Kusursuz banyoleriyle bir hayal satıyorlardı. Amerikan rüyası. Fakat o bireysel mutlulukların ardında Amerikan devleti için işler iyi gitmiyordu. Birbiri ardına suikastlar, ırk çatışmaları ve Vietnam bataklığı. Özellikle gençlerin devlete olan inancı yerle birdi. Aslında sadece devlete de değil, hiçbir şeye inanmıyorlardı. Sadece kendi hazlarının peşindeydi bir kuşak. Billy Hayes de onlardan biriydi. Herhangi bir suç geçmişi yoktu. Orta sınıf bir ailesi vardı ama o kendini hiçbir yere ait hissetmiyordu. Üniversiteyi yarım bıraktı. Zorunlu askerlikten yırtmak için de sahte bir rapor ayarladı. Masa başında çalışmayı hiç düşünmedi çünkü bir yere çakılı kalamazdı. Nöbet sistemi olan ve kısmen rahat bir iş buldu kendine. Bir hastanenin çocuk psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışıyordu. Özgürlük onun için her şey demekti. Ama özgürlüğe olan açlığının bedelini çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kalacağını henüz bilmiyordu. Türkiye'den yeni dönen bir arkadaşı uğradı bir akşam evine. İstanbul'u anlattı uzun uzun. Çok egzotikti gördüğü her şey. Cebinden bir paket uzattı ve ikram etti Billy'ye. New York'un karanlık gecelerinde de ulaşabilen yasaklı bir maddeydi bu ama İstanbul'dan getirdiği çok ucuzdu ve çok kolay bulunabildiğini söyledi. Tek bir nefes aldı Billy ve donup kaldı. Daha önce denediği hiçbir şeye benzemiyordu. İşte o an cazip bir fikir geldi aklına. İşten izin alıp arkadaşının anlata bitiremediği İstanbul'a doğru bir tatil rotası planlayabilirdi. Madem bu kadar kolaydı bu maddeye ulaşmak, biraz para kazanmanın nesi kötüydü ki? Tehlike, macera gibi görünüyordu ona. Kazanacağı para da daha fazla özgürlük demekti. Billy hemen planını uygulamaya koyuldu. Uçak biletini aldı ve İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı'ndan doğruca tarihi yarımadaya. Batıdan doğuya uzanan ve Hippie Trail olarak adlandırılan o meşhur rotanın tam göbeğiydi burası. Londra, Amsterdam, Paris ve New York'tan yola çıkan ve özgürlük arayan gençlerin yolu bu şehirde ve bu şehirdeki tek bir mekanda kesişiyordu. Sultanahmet'teki Pudding Shop'ta. Çaylar, paylaşılan sigaralar ve Türk yemekleri derken Billy birkaç gün içinde buranın tanınan yüzlerinden biri oldu. Ve edindiği yeni arkadaşlarına ağzındaki baklayı çıkardı çok geçmeden. Ne aradığını söylediğinde ona tek bir isim verdiler. Taksici. Onu hemen buldu Billy ve ilginç bir tesadüftür ki kendisini havaalanından Sultanahmet'e getiren taksiciydi bu. Alışveriş için adamın evine gittiler. Billy çok tedirgindi. Bilmediği bir ülkede tehlikeli bir ticaretin ortasındaydı sonuçta. Ama hiç ummadığı bir ortamla karşılaştı bu küçük evde. İkram edilen çaylar, meşhur Türk lokumu ve sıcak bir aile ortamı.
Billy o gün taksiciye 2 kilo madde için 300 dolar ödedi. İnce bir tabaka halindeki poşetleri de bacağına sardı, bantladı ve hastanede çalışırken öğrendiği gibi bacağını alçıya aldı. Sonra da koltuk değnekleriyle havalimanı güvenliğinden sorunsuz geçip uçağa bindi. Hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemişti. Sonraki bir hafta içinde de 300 doları bir anda 5000 dolara çevirdi. Birkaç ay rahatça yaşayıp cebinde metelik kalmayınca da soluğu ikinci kez İstanbul'da aldı. Sonra üçüncü kez. Her seferinde özgüveni artıyordu ve kendini daha profesyonel hissediyordu. 1970 yılının Ekim ayında bu kez yanına kız arkadaşını da alarak dördüncü kez geldi İstanbul'a Billy. Artık çok iyi tanıdığı bu şehrin her yerini gezdiler birlikte. Ama birkaç yıl içinde dünya da çok değişmişti İstanbul'da. Ve dönüş zamanı geldiğinde havalimanındaki güvenlik önlemlerinin çoğaldığını fark etti. Yine de günümüzde olduğu gibi gelişmiş bir teknoloji ve güvenlik algısı yoktu o dönemde. Vücuduna sardığı ve kamufle etmek için kalın kazaklar giydiği yasaklı maddeyle kolayca uçağa bineceğinden emindi. Daha önce defalarca yapmıştı bunu. Sorunsuzca aramadan geçti ve kapıdan çıktı. Ancak direkt uçağa bineceğini düşünürken pistin uzak noktasına götürülmek üzere otobüse alındılar. Yine de paniklemedi. Fakat otobüsten inip de uçağın kapısında arama yapmak için bekleyen askerleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Bir ay önce Filistinliler 4 uluslararası uçağı kaçırıp Ürdün çölünde havaya uçurmuştu. O güne kadar gevşek olan havalimanı güvenliği de artık askerlere emanetti. Herkes gibi otobüsten inmesi beklenirken kaçacak yerinin kalmadığının farkındaydı. Yine de son bir kez şansını denedi ve pasaportunu düşürmüş gibi yapıp koltukların altına eğildi. Burada görünmez olmayı ne çok isterdi. Ama bu mümkün değildi elbette. Askerler onu fark ettiler ve inmesini söylediler. Genç bir asker onu aramak için elini gövdesinde gezdirdiğinde belindeki sertliği fark etti ve sıçrayarak geri çekildi. Önce o doğrulttu tüfeğini Billy'e, sonra da aprondaki tüm askerler. Neyse ki belindeki paketlerden biri düştü de onun bir saldırgan değil, kaçakçı olduğunu anladılar. Ama bu yasalara göre büyük bir suçtu. Billy Türk mahkemelerinde yargılandı ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından da Bayrampaşa cezaevine gönderildi. Kendince özgür bir yaşam için suç işleyen Billy, 4 duvar arasında kalmak zorundaydı şimdi. Ama gençti sonuçta. Katlanılabilir bir cezaydı bu. Zaman elbette geçecekti. Bayrampaşa Cezaevi, İstanbul'un en eski, en kalabalık ve en karanlık hapishanelerinden biri. Kendi hiyerarşisini kurmuş yüzlerce mahkum, sigara dumanının asılı kaldığı taş koridorlar ve yazılı olmayan kuralların işlediği kocaman bir dünya. Billy Hayes'in daha önce hiç bilmediği bir dünya. Ve burada ilk kuralı hemen öğrenmek ve görünmez olmak gerekiyordu. Dilini bilmiyordu kimsenin. Kuralları anlayamıyordu. Turist olarak burada olmak el üstünde tutulmaktı ama bu taş duvarların ardındaki en zayıf halka kendisiydi. İlk günlerini tamamen mektup yazarak geçirdi. Kendisi gibi yabancı uyruklu mahkumlarla arkadaşlık kurdu. Türk mahkumlarla da dostluklar oldu ve onlardan Türkçe öğrendi. Birlikte yemek yediler ve yokluklarını paylaştılar. Yıllar geçti böylece. İyi birkaç an, kötü günler ve daha da kötü günler yaşadı. 4 duvar arasında olmak istisnasız herkes için berbattır ama ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki 4 duvar daha da ağırdı Billy için. Tahliyesine gün sayıyordu. Belki takvim yapraklarına işaret bile koyuyordu ve nihayet sadece 53 günü kalmıştı özgürlük için. 1974 yılıydı ve avukatı onu görmeye geldi. Yargıtay verilen 4 yıllık cezayı bozmuştu. O dönem Amerika'nın Türkiye üzerindeki uyuşturucu baskısı zirveye ulaşmıştı. Türk yargısı da dünyaya bir mesaj vermek istiyordu. Billy gibi vakalar da bu iş için biçilmiş kaftandı. İşlediği suç yeniden tanımlandı ve karar değişti. Çıkmaya gün sayarken müebbet hapse mahkumsun dediler yüzüne. Birkaç hafta sonra özgür kalacaktı ama şimdi önünde en az 30 yıl vardı. The way the ban was issued created strong reactions among the local people. Bir süre delilik numarası yapmayı denedi ve kendini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettirmeyi başardı. Burada güvenliğin daha gevşek olacağını düşünüyor ve kaçmayı umuyordu. Ama olmadı. Temmuz 1975'te de İmralı'ya gönderildi. İmralı, Marmara'nın ortasında, karadan kilometrelerce uzaktaki bir yarı açık cezaeviydi o dönemde.
Mahkumlar gündüzleri tarlalarda ve bahçelerde çalışıyordu. Her yerde duvarlar yoktu ama olması da gerekmiyordu zaten. Azgın dalgalar en güçlü surlardı. Gardiyanlar da bunu herkese açıkça söylüyordu. Buradan ancak balık gibi yüzerek çıkabilirsiniz. İmralı'daki aylar Billy'yi farklı bir adama dönüştürdü. Bayrampaşa'ya giren o umursamaz, has peşinde koşan adam artık yoktu. Her adımını hesaplayan, sessiz ve sabırlı biri vardı. Sabahları akıntının yönüne bakıyordu. Akşamları nöbet değişimini takip ediyordu. Hangi saatte hangi fenerin nereyi aydınlattığını zihnine kazıdı. Adaya gelen ikmal teknelerini izledi ve bazı teknelerde küçük tahta sandallar olduğunu fark etti. Eğer o sandallardan birine erişebilseydi... Ama tekneler tabii ki geceleri adada kalmıyordu. Sadece bir istisna vardı. Kimsenin delice bir şey yapmaya asla cesaret edemeyeceği o fırtınalı geceler. Ve Billy o andan itibaren sadece beklemeye başladı. Ekim 1975, gece yarısı. O güne kadar eşine az rastlanır bir fırtına sarmıştı geceyi. Marmara Denizi İmralı kıyılarını öfkeyle dövüyordu. Sicim gibi yağıyordu yağmur ve her yer zifiri karanlıktı. Nöbet bile tutulamazdı bu havada. Gardiyanlar da içeri çekilmişti bu yüzden. Zaten bu havada dışarıda olmak tam bir delilikti. Ama bu gece Billy'nin beklediği geceydi işte. Koğuştan dışarı sızdı. Adanın ıssız noktalarına doğru sessizce ilerledi. Hafif yüksek bir tepeye çıktı ve limana baktı. Sandal oradaydı. Buz gibi suya girdi kimseye görünmeden. Keskin bir soğuk vardı ama vazgeçemezdi. Limana kadar yüzmeyi başardı. Sandala oturdu, ipi çözdü ve var gücüyle küreklere asıldı. Giriştiği şey tam bir kumardı. Ne olacağı belirsizdi. Ama bu kumarı Marmara'nın karanlık sularıyla veya hapislikle değil, ölümün ta kendisiyle oynuyordu. Saatlerdir kürek çekiyordu ama nereye gittiğini kestiremiyordu. Çünkü rüzgar ve dalgalar küçük sandalı dört bir yana savuruyordu. Önünü bile görmekten acizdi. Rüzgarın yüzüne vurmasından anlamaya çalışıyordu yönünü. Elindeki tek veri buydu ve arkasına bakmaktan deli gibi korkuyordu. Bu deliliği kendisinden önce 19 kişi daha denemişti. 16'sı yakayı ele vermişti, 3'ü de boğulmuştu bu soğuk sularda. Billy bunun farkındaydı ama duramazdı. Saatler boyu kürek çekmeye devam etti. Hava ağarırken sandalın zemini çakıl taşlarına çarptığında kıyıya geldiğini anladı. Bandırma sahiline varmıştı. Ama kurtulmuş değildi henüz. Cebinde çok az parası vardı. Kıyafetlerinden kurtulması ve dikkatleri üzerine çekmeyecek bir hale bürünmesi gerekiyordu. Tıraş oldu, sarı saçlarının rengini koyulaştırdı. Bambaşka biri gibi görünüyordu aynada. Cezaevinde tanıştığı eski bir otel müdürü vardı. Ondan destek alacaktı ülkeden çıkmak için. İstanbul'da onu buldu ve yardımıyla Edirne'ye giden bir otobüse bindi. Ardından Meriç Nehri. Türkiye ile Yunanistan'ı ayıran o soğuk ve bulanık nehir. Ama önce aşması gereken başka bir engel daha vardı. Askeri yasak bölge ve mayın tarlaları. Zifiri karanlıkta bastığı her adımın son adımı olabileceğini bilerek süründü çamurların içinde. Devriye ışıkları ve köpek sesleri vardı her yerde ama duyabildiği en yakın ses kendi kalp atışlarıydı. Kurtulması imkansız gibiydi ama Billy bunu da aştı. Çünkü ardında bıraktığı şey 30 yıldı. Son gücüyle Meriç Nehri'nin akıntılı ve buz gibi suyunu geçti. Ayakları balçağa saplandığında Yunanistan kıyısındaydı artık ve şimdi başarmıştı. Ama burası da kolay olmayacaktı. Yunan askerleri doğal olarak onu bir kahraman gibi karşılamadı. Çamura bulanmış, kimliği olmayan ve oldukça şüpheli bir kaçaktı. Gözaltına alındı ve günlerce sorgulandı. Her ne kadar Amerikalı olduğunu anlatsa da ajan olabilirdi. Sonunda onun doğru söylediğine inandılar. Amerikan elçiliği de kimliğini doğruladı. Türkiye ile diplomatik bir kriz yaşamak istemedikleri için de iade seçeneğini hiç düşünmediler ve Amerika'ya sınır dışı kararı aldılar. İmralı'dan kaçtıktan 22 gün sonra New York'ta kendi ülkesindeydi Billy Hayes. Kameraların flaşları ve oldukça kalabalık bir meraklı kitlesi karşıladı onu Kennedy Havalimanı'nda. Özgürlüğüne kavuştuğunu, kurtulduğunu düşünüyordu ama her şey daha yeni başlıyordu. Gittiği her yerde flaşlar patlıyor, mikrofonlar uzatılıyordu.
5 yılını cezaevinde geçirmiş bir adam için çok gürültülüydü her yer. Gazeteler hikayesini anlatmasını istiyordu. Televizyonlar kaçışını duymak için onu talk show'lara davet ediyordu. Parası yoktu, hiçbir gelecek planı kalmamıştı ama anlatacak bir hikayesi vardı artık. Anılarını anlatacağı bir kitap yazmayı koydu aklına ama bunun için yeteneği yoktu. Profesyonel bir yazar olan William Hoffer'la tanıştı. Billy başından geçenleri anlattı, Hoffer da bunları kaleme aldı. Kitabın ismi içinde mahkumların firar etmek için kendi aralarında kullandıkları bir deyim olan Gece Yarısı Ekspresi adını seçtiler. Roman 1977'de yayımlandı ve aynı yıl bestseller oldu. Binlerce insan adeta nefesini tutarak okudu. Kitapta anlatılanlar gerçeğe sadıktı. Billy başından geçenleri tüm çıplaklığıyla anlatmıştı. Ama kısa zamanda çok tutan bu roman Hollywood'un radarına girdiğinde işler tersine dönecekti. Yapımcı Peter Guber kitabı okuduğunda en çok arzu ettiği şeyi gördü. Oscar potansiyeli. Hikayenin senaryosunu yazmak için de genç, sinirli ve dünyayı sarsmaya kararlı bir isim seçildi. Oliver Stone. Billy, kitabın tüm haklarını yapımcıya sattığı o sözleşmeyi imzalarken kendi anılarının bir kurgu laboratuvarında nasıl tanınmaz hale geleceğini tahmin edemedi. Ama olan oldu. Oliver Stone senaryoyu yazarken gerçeklerden tamamen saptı. Elbette birebir filme aktarılması beklenmez. Bunu tüm senaristler yapar. Ama asıl hikayenin omurgası tamamen değişmişti. Billy'nin gerçek hayatta dostluk kurduğu Türk mahkumların tamamı filmden çıkarıldı. Halbuki Billy onlardan Türkçe öğrenmişti. Yemeğini paylaşmıştı, dertlerini anlatmıştı. Tüm bu insanların yerine sadece kötülük yapmaktan haz duyan karakterler dolduruldu filme. Gardiyanlar, sadist cellatlar oldu. Billy'nin hiç yaşamadığı berbat sahneler filmin ana konusu haline getirildi. En önemlisi de Billy, fırtınalı bir gece beklemiş ve kimseye görünmeden sessizce kaçmıştı adadan. Ama filmde kendisine her türlü kötülüğü yapan o gardiyanı öldürerek kaçıyor. Tamamen kurguydu gerçek gibi gösterilenler. Midnight Express 1978'de vizyona girdi. Oscar potansiyelini en başından sezen yapımcı, hikayeyi ters yüz ederek de olsa hedefine ulaştı çok geçmeden. Winner is Oliver Stone for Midnight Express. 6 dalda Oscar'a aday gösterilen film 2 Oscar heykeli kazandı. Birçok ülkede gösterime girdi. Milyonlarca bilet satıldı. İşin kötüsü sinema salonundan çıkan neredeyse kimsenin aklında Billy'nin kişisel olarak yaşadıkları kalmıyordu. Akıllara kazınan tek şey o vahşi ve acımasız Türk imajıydı. Türk devleti filmi resmi olarak protesto etti. Yetkililer açıklamalar yaptı. Filmin gerçekleri yansıtmadığını kesin bir dille anlattılar. Ama kim dinliyordu ki? Peki Billy ne yapıyordu bu arada? Tüm gençliği kolay para peşinde geçmişti. Bunu elde ettiğinde özgürleşeceğine inanmıştı. Şimdi hayal ettiğinin de ötesinde bir para kazanmıştı bu işten. Şöhretle cabası. Ama içi rahat değildi. Çünkü artık o 20'li yaşlarındaki adam değildi. İstanbul'da arkadaşlık ettiği insanlar geliyordu aklına. Hapishanede tanıdığı tüm o iyi insanlar. Elbette kötüler de vardı, aksi mümkün değil zaten. Ama film istisnasız herkesi bir canavar gibi göstermişti. Sistem sadece kendisine ait olan tüm o yaşanmışlıkları satın almış, içini boşaltmış ve bambaşka bir şeye dönüştürmüştü. Bu yaşananlar kendisine ait değildi artık. Anıları çalınmış gibi hissediyordu. Bir zafer kazanmış gibi görünüyordu ama bedeli taşıyamayacağı kadar ağır geliyordu. Ve bu his yıllar sonra onu beklenmedik bir yere sürükleyecekti. Buraya kadar izlediklerinizden yola çıkarak soruyorum. Bir sinema filmi, bir millet hakkında bu kadar güçlü bir yalan yaratabiliyorsa, bunu yapan sadece Hollywood muydu? Yoksa ardında başka hesaplar var mıdır? Bir beğeniyle birlikte cevaplarınızı yorumlara yazın lütfen. Videonun sonunda bu soruya tekrar döneceğiz. Yaşadığı karmaşık duygular Billy Hayes'i 2007'de yeniden İstanbul'a getirdi. 32 yıl önce Meriç Nehri'nin çamurlu sularından kaçtığı Türkiye'ye bu kez kendi isteğiyle döndü. Eski sokaklarda dolaştı. Ardından da Türk medyasının karşısına geçti. Hapishanede yemek paylaştığı adamları saydı tek tek. Kendisine Türkçe öğretenleri anlattı. Birlikte sustukları geceleri sıraladı. Çekilen film onları yok saydı dedi ve özür diledi. There were no good Turks in the movie. I wish they had shown some good Turks in the movie. It would have helped balance the bad image that the film created. But they didn't.
Bir süre sonra da New York'ta her yıl geleneksel olarak yapılan Türk Günü yürüyüşüne katıldı. Bir zamanlar bu ülkede suç işleyen, işlediği suçun cezasını çekmek için girdiği hapishaneden kaçan ve yazdığı kitap manipüle edilerek çekilen filmle koca bir milletin itibarının yerle bir edilmesine vesile olan bu adam, binlerce kişinin arasında elinde Türk bayrağıyla yürüdü. I want to thank the Honorable Consul General, all of the Turkish officials who are here, my friend Ibrahim Kurtulus for inviting me to this ceremony today, where we celebrate the great work of Mustafa Kemal Atatürk in creating and founding the Republic of Turkey. The irony of the moment is not lost upon me. I can only hope that my gesture here today will be a symbol not only of independence, but of healing and balance and forgiveness. Inshallah. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. 2013 yılında bir kitap daha çıkardı Bill Hayes. Midnight Express'in devamıydı ve ismi Midnight Return'dü. Kaçıştan sonraki hayatını, bu yükü nasıl taşıdığını ve nasıl kendisine döndüğünü anlattı. Şöyle diyordu kitapta: tutuklanmak ve müebbet hapse mahkum edilmek başıma gelen hem en kötü hem de en iyi şeydi. Şimdi bir önceki bölümün sonunda sorduğumuz soruya geri dönelim. Bu sinema filmi Türkiye hakkında böylesine güçlü bir yalan yaratmayı başardı. Bu kesin. Ama bu sadece Hollywood'un içinden gelen bir yapımcının başarısı mıydı? Yoksa ardında başka hesaplar, başka çıkar odakları mı vardı? Elimizde bunu kanıtlayan herhangi bir belge yok. Ama hepimizin bildiği bazı gerçekler var. O yıllarda Hollywood, Doğu'yu ve Müslüman ülkeleri kötü adam olarak göstermeyi neredeyse alışkanlık haline getirmişti. Midnight Express de bunların en başarılısı oldu. Ama sonuncu da değildi. Bill Hayes'in buna cevabı ise hep aynı oldu. Ben sadece hikayemi sattım. Gerisini onlar yaptı dedi. Belki doğrudur bu ama yeterli de değil. Neticede Midnight Express dünyada az da olsa hala gösteriliyor. Hala izleyicisi var. Ve dünyanın bir köşesinde bu filmi gerçek sanan birileri hala var. Bazı hikayeler bir kez yanlış anlatıldığında düzeltmesi de uzun zaman alıyor. Ben küçük yaşlarda bu filmi seyrettiğimi hatırlıyorum. Belki filmi seyretmiştim. Belki de filmden birkaç kesiti gösteren bir haber programıydı, tam olarak net değil kafamda. Ama sen bu filmi seyrettin mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlara yaz. Bu hikaye sana ne düşündürdü? Bu hikayenin daha fazla insana ulaşması için gereken tek şey küçük de olsa algoritmayı iteklemek. Yani bir beğeni, bir yorum. Ve anlattığım hikayeler hoşuna gidiyorsa kanalda kal. Diğer videolara da göz at. Bir sonraki kırılma noktasında görüşürüz.